Merhabalar, ben Onur Kızıl. Arkadaşlar bu videoda Lightspeed Cache ve CyberPanel video serimizin devamı olarak Lightspeed Cache ayarlarını yapacağız. Biliyorsunuz Lightspeed Cache bir cache eklentisi sitemizi ön belleğe alarak ön bellekten sunarak kullanıcılara daha hızlı bir web sayfası sunuyor. Eklentilere girerek arkadaşlar direkt Lightspeed yazarak eklenti kurulumunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir durum var. Hosting firması Lightspeed altyapısı barındırması gerekiyor. Diğer cache eklentilerinden farklı olarak Lightspeed Cache sunucu üzerinde çalışıyor arkadaşlar. Zaten eğer sunucu üzerinde de Lightspeed Cache kurulu değilse ayarlarda size söylüyor kurulu olmadığını ve kullanamayacağınızı bildiriyor zaten. Şimdi dashboard'dan başlayalım. Bu kısımda işte sunucu hakkında bilgi veriyor bize. Lightspeed hakkında işte ne kadar hızlandırmış, işte Quick Cloud bağlantısı hakkında bilgi veriyor. Arkadaşlar bu Quick Cloud'da da ayrı bir sonraki videoda anlatacağım. Bu da yine Lightspeed'in sunduğu bir CDN hizmeti. Çok güzel kullanışlı bir hizmet. Kullanıyorum şu anda aktif bir şekilde. Ve çok memnun kaldım. Gerçekten güzel hızlar sunuyor, hizmetler sunuyor. Arkadaşlar genel ayarlarda şimdi burada otomatik güncelleme var. Bunu kapatın direkt. Çünkü otomatik güncellemelerde Lightspeed Cache'i otomatik olarak güncelliyor. Ve bazen web sitesinin bozulmasına neden olabiliyor. Birkaç defa karşılaştım. O yüzden ben kapalı tutuyorum. Güncelleme olduğu zaman kontrollü bir şekilde güncellememi gerçekleştiriyorum. Domain key arkadaşlar Lightspeed Cache Quick Cloud bağlantısını sağlayan bir sistem. Burada arkadaşlar Request Domain Key dediğiniz zaman şu an ben dediğim için burada refresh geliyor. Size bir key sağlıyor ve bu key ile Quick Cloud hizmetine bağlanabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu Quick Cloud'u da sonraki videoda detaylı olarak inceleyeceğiz. Cache bölümünde Enable Cache. Arkadaşlar bunu aktif yaptığınız anda artık Lightspeed Cache çalışmaya başlıyor ve web sitenizi cache'liyor. Ön belleğe almaya başlıyor. Burada arkadaşlar yine işte login olmuş kullanıcıların ön belleğe almasını sağlayabiliyorsunuz. İşte yorum yazmış kullanıcıları ön belleğe almaya sağlayabiliyorsunuz. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Mesela bir kişi yorum yapmış diyelim. Siz o kişiye yorum yapmış kişiye eski içeriği sunarsanız o kişi yeni yorumları göremez. Dolayısıyla burada arkadaşlar bunu açarak sadece o kişiye özel yeni yorumları görmesini sağlayabiliyorsunuz. İşte faviconu ön belleğe alıyor. Burada arkadaşlar önemli bir nokta var. Catch Mobile seçeneğini eğer AMP kullanıyorsanız, AMP eklentisi kullanıyorsanız mutlaka açık bırakın. Bu sayede AMP sayfalarınız için de Lightspeed Cache ön bellek işlemini gerçekleştirecek. Özel olarak onlar için ayrı bir ön bellek sağlayacak. Eğer AMP sayfalar kullanmıyorsanız bunu açmanıza gerek yok. Responsive sayfalarda otomatik olarak zaten Lightspeed gerekli işlemi yapıyor. Diğer sayfaya geçelim. TTL bölümü. Arkadaşlar TTL Time to Live demek. Yani yaşam süresi diyebiliriz. Bunu arkadaşlar ön belleğe alınmış dosyaların yaşam sürelerini burada belirliyoruz. Default Public Cache TTL varsayılan sayfalarımız. Public yani herkese açık olan işte nedir? İşte hakkımıza sayfası, iletişim, blog yazılarımız vesaire. Bunların yaşam süresi 4 hafta 3 gün olarak belirlemişim ben. Şimdi bu aslında normalde bir hafta olarak gelir size. Ama siz eğer ki tasarımı tamamladıysanız, web siteniz her şeyde tamamsa siz bu süreyi daha da uzatabilirsiniz. Ben 4 hafta olarak belirledim. Default Private Cache TTL bu özel sayfalarınız için. Yani herkesin ulaşamayacağı, sadece mesela login olmuş kullanıcılar ulaşabildiği sayfalar varsa örnek veriyorum. Bunların yaşam süresini belirliyor. Front Page arkadaşlar bu ana sayfanızın yaşam süresi. Yine ben bunu 4 hafta olarak belirledim. Yani 1 ay olarak 4 hafta 3 gün işte 1 ay olarak belirledim. Burası bu şekilde. Arkadaşlar bazı ayarları direkt geçiyorum. Anlatmadan geçiyorum. Bu eğer detaylı olarak incelemek isterseniz blogumda yayınladım. Linkini de aşağıya bırakacağım. Tüm ayarları tek tek orada anlattım. Burada video çok uzun olsun istemiyorum. O yüzden önemli ayarları anlatarak devam edeceğim. Purge All On Upgrade bu ayar arkadaşlar açık olursa her güncellemede, her değişiklik yaptığınızda otomatik olarak ön belleği siliyor. Ben bu ayarı istemiyorum. Ön belleğin silinmesini kendim yönetmek istiyorum. Sürekli silinmesini istemiyorum. Çünkü arkadaşlar ön bellek her silindiğinde tekrar oluşturulması için bir
gecikme yaşanıyor. Ve bu gecikme yaşamını ben minimuma indirmek istiyorum. O yüzden kapalı tutuyorum arkadaşlar bu ayarı. Serve Stale önemli bir özellik. Arkadaşlar bu ayarı açtığınız zaman ön bellek silindiğinde tekrar ön belleğe alınırken sayfalarınız kullanıcıya eski verileri gösteriyor. Eski sayfaları gösteriyor. Bu da ön bellek alırken hızlı bir şekilde o sayfayı ön belleğe almasını yarıyor. Fakat burada sizi uyarıyor. Tasarım gereği bu seçenek eski içerik sunabilir. Sizin için uygun değilse bu seçeneği etkinleştirmeyin. Yani eski içeriği gösterebilir kullanıcılara diyor. Burada zamanlayabiliyorsunuz. Ön belleğe şu sürede şu kadar zamanda sayfaları silsin diyebiliyorsunuz ön belleğe. Exclude arkadaşlar hariç bırakma. Bu bölümde sayfaları hariç bırakabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. İşte konyaaltıbilişim.com işte blog sayfasını ben buraya yazarsam o sayfayı hiçbir şekilde ön belleğe almayacak. Hiçbir işlemden geçirmeyecek. Yine satır satır buraya diğer sayfaları ekleyebilirsiniz. Burada yine kategorileri, işte sorgu dizilerini, kategorileri, etiketleri buraya ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. ESI arkadaşlar şu işe yarıyor. Sayfalarınızda belirli alanları hiç cache'lememesini sağlayabiliyorsunuz. Yani bunu şöyle anlatayım. Örnek vereyim, bir sayfanız var. Burada sayfanın bir bölümünde canlı olarak dolar kurunu gösteriyorsunuz. O alanı belirleyip sadece o alanı hiçbir şekilde ön belleğe almamasını sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim böyle bir sayfam olmadığı için ben de kapalı. Object Cache şu işe yarıyor. Object Cache cache'i RAM üzerine almanız yarıyor. Şimdi normalde bu ayar arkadaşlar paylaşımlı hostinglerde kapalıdır. Paylaşımlı hostinglerde kullanamazsınız. Kendi hostunuzu kurarsanız bunu da videolarımda anlatmıştım. Bu enable olarak statusta görünecektir arkadaşlar. Connection test'e bakın basit diyor. Şimdi bu ne yapıyor? Ön belleği RAM üzerine alınmasını sağlıyor. Biliyorsunuz RAM hard diskten çok çok daha hızlı erişimi olan bir yapısı var. Dolayısıyla RAM üzerine alındığı zaman çok daha hızlı ön belleği RAM'den sunarak çok daha hızlı çalışmasını sağlayabiliyor. Yine burada iki tane seçenek var. İkisi de aynı işlemi görüyor arkadaşlar. Browser Cache. Yine bu arkadaşlar çok önemli bir özellik. Bunu mutlaka açık bırakmalısınız. Bu web sitenize giren kullanıcıların tarayıcısına sizin sitenizi yerleştiriyor. Cookie sayesinde, çerezler sayesinde ve kullanıcı sizin sayfanıza ikinci bir kez gireceği zaman çok hızlı bir şekilde web siteniz açılıyor. Bu aynı zamanda şunun için de gerekli. Web sitesine girdiğiniz zaman diğer sayfa geçişlerinde de önemli bir faktör bu. Bunu mutlaka açık tutmalısınız. Yine diğer başka bir sayfaya geçince eğer aynı olan içerik varsa tarayıcı o içeriği sunucudan istemiyor. Kendisinde olan içeriği kullanarak devam ediyor ve ciddi anlamda sayfaları hızlandırıyor. Ve bunun da süresini belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu 1 yıl olarak belirlemeniz tavsiye ediliyor. Zaten varsayılan olarak 1 yıl olarak geliyor. Burada arkadaşlar login cookie bu şu işe yarıyor. Örnek veriyorum, işte example.com altına bir siteniz var. WordPress siteniz var. Burada işte kullanıcılar login olabiliyor. Aynı zamanda example blog altında başka bir WordPress daha kurulu. Orada da kullanıcılar login oluyor. İşte bu login olmuş kullanıcıların cookie'lerini ayırarak Lightspeed'in hata yapmasını engelliyorsunuz. Farklı sayfalardan cache almasını engelliyorsunuz arkadaşlar. Bu işe yarıyor. Burada HTTP ve HTTPS bağlantılarında, yani aynı domain üzerinde hem HTTP hem HTTPS varsa bu bağlantıların cache'lerken sorunsuz bir şekilde cache'lenmesine yarıyor. Instant Click arkadaşlar, bu özelliği açtığınız zaman sayfada menünün üzerine geldiğinizde o sayfanın direkt yüklenmesini sağlıyor. Şöyle anlatayım. Sayfaya girdiniz. Burada işte blog üzerine geldiğiniz zaman arka planda direkt o sayfanın yüklenmesini sağlıyor.
Şimdi bu bir hız getirebilir ama sunucu yükü de getirir aynı zamanda. O yüzden ben kapalı tutuyorum. Çünkü mesela kullanıcı buna geldi, buna geldi, böyle gezdi diyelim. Buralarda gezdiği zaman mesela burada da tıklanacak alanlar var. Arka planda o sayfaların yüklemeye başlıyor. Sunucudan talep ediyor. Dolayısıyla sunucumuzda aşırı bir yük oluşabiliyor. CDN bölümünde arkadaşlar ben dediğim gibi Quick Cloud CDN'i kullanıyorum. Gayet memnunum. Bunu da sonraki videoda anlatacağım size. Açık olarak geliyor. CDN Mapping, Quick Cloud ya da Cloudflare dışında bir CDN hizmeti kullanıyorsanız buraya arkadaşlar o bilgileri girebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar yine origin URL kısmına web site adresinizi girmeniz gerekiyor CDN kullanıyorsanız. Manage kısmında da Cloudflare bağlantısı yaptıysanız eğer buradan açıp kapatabiliyorsunuz Cloudflare'inizi. Arkadaşlar Image Optimization ayarı şu işe yarıyor. Web sitemizdeki resimleri WebP formatına otomatik olarak çeviriyor ve yayınlanmasını sağlıyor. Bu işlemleri eğer Auto Request Cron seçeneğiniz aktif ise otomatik olarak Cron aracılığıyla yapıyor arkadaşlar. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Gördüğünüz gibi bunlar bende açık. Otomatik olarak WebP formatına çeviriyor ve sitede yayınlıyor. Buralar bende disable durumda. Çünkü Quick Cloud kullandığım için bu işlemler Quick Cloud üzerinde yapıyor. Quick Cloud'un böyle bir hizmeti de var aynı zamanda. Şimdi burası asıl önemli konuya geldik. Artık sitemizi, sayfalarımızı hızlandıracak ayarlar bu kısımlarda yer alıyor. CSS biliyorsunuz arkadaşlar stil dosyaları web sitemizdeki. Bu dosyaları CSS minify ile küçültüyor, kombine ediyor. External ve inline CSS kodlarında kombine dosyasına dahil ediyor arkadaşlar. Kombine birleştirme demek. Yani birden fazla CSS dosyanızı tek bir CSS dosyası olarak oluşturuyor ve o şekilde yayınlıyor. HTTP 2 push'ta arkadaşlar HTTP 2 protokolünü kullanan tarayıcılarda CSS dosyalarının push yapılmasını yani tarayıcıya basılmasını sağlıyor. Şimdi arkadaşlar ben bunları niye kapattım? Asıl önemli konu bu. Şimdi web siteme bir giriş yapalım. Şimdi bakın direkt cache'den siteyi gönderdi. Direkt açıldı. Blog sayfasına gidelim. Projelerimiz. Bakın hızlı bir şekilde sayfalarımız yanıt veriyor ve açılıyor. Çünkü şu anda Lightspeed Cache'de hazır bir şekilde bu sayfalar ön bellekten sunuluyor. Şimdi ön belleği temizleyelim. Ön belleği temizleyip tekrar bu ayarları açıp kaydedelim. Ve siteye tekrar girelim gizli pencereden. Gizli pencereden girme sebebim cookie'leri devre dışı bırakıp sanki sıfırdan giriyormuş gibi siteyi çalıştırmak. Bakın girdim arkadaşlar şu an bekliyor. Şu an ne yapıyor? Lightspeed Cache bu sayfayı ön belleğe almaya çalışıyor. Ve bir gecikme yaşanıyor. Bakın blog sayfasına tıkladım hala bekliyorum ve şimdi geldi. Yani burada bir gecikme söz konusu arkadaşlar. Ben bu gecikmeyi istemiyorum minimuma indirmek için. Bu ayarları kapalı tutuyorum. Ha şunu da yapabilirsiniz. Alt kısımda crawler kısmından otomatik olarak Lightspeed Cache'in sayfalarınızı taramasını sağlayabiliyorsunuz. Bunu da ileride anlatacağım devamında. Fakat ben bu ayarları kapalı duruma getirerek çok daha hızlı bir şekilde cache almasını sağlıyorum. Çünkü bu her işlem arkadaşlar Lightspeed'in o dosyalarda işlem yapmasını ve yavaş ön belleği almasına neden oluyor. Şimdi tekrar purge yapalım. Bakın bu şekilde şimdi ön belleği alma süresine bir kontrol edelim. Bakın biraz öncekinden daha hızlı bir şekilde ön belleğe aldı. Mesela bloğa tıklıyorum. Hızlı bir şekilde açıldı. Hem ön belleğe aldı o dosyayı hem daha hızlı açıldı. Burada da yine bakın hızlı bir şekilde ön belleğe aldı ve açıldı. Şimdi ben buraya tekrar kapatıp tarayıcım tekrar giriş yaparsam daha hızlı açılacak. Çünkü ön bellekten o sayfaları sunacak. Bakın hızlı bir şekilde açılıyor. Şimdi aynı şekilde
Java dosyalarında da bu işlemler, şu iki ayarı kapalı tutuyorum. Çünkü bu iki ayar dediğim gibi ön belleği almayı yavaşlatıyor. Şimdi devam edelim. CSS'leri asenkron olarak yüklemesini sağlıyor. Yani CSS dosyalarının aynı anda birden fazla CSS dosyasını çalıştırmaya, yüklemeye yarıyor. Critical CSS arkadaşlar, bu özellik Quick Cloud'un kritik CSS dosyalarını oluşturarak Quick Cloud üzerinde yayınlamasını sağlıyor. Yani ne demek kritik CSS? Sitemizin CSS üzerinde işlemler yaptığı zaman ilk açılışta bozuk açılır arkadaşlar. Özellikle şu ayarı açtığınız zaman, sitenize girdiğiniz zaman ilk böyle bir bozulma fark edersiniz. Daha sonra toparlar. Çünkü stil dosyaları yüklenmemiştir. Kritik CSS arkadaşlar, sayfanın üst kısmında gerekli olan, görünür yerdeki gerekli olan kritik CSS'lerin hızlı bir şekilde çalıştırılmasını, yüklenmesini sağlıyor. Peki bunu kim oluşturuyor arkadaşlar? Şurada arka planda kritik CSS'leri oluştur diye bir ayar var. Arkadaşlar bunu Quick Cloud üzerinde oluşturuyorsunuz. Quick Cloud CDN hizmetini aktif ettiğiniz anda Quick Cloud'la ilgili de bir sonraki videoda anlatacağım nasıl kullanacağınızı. Bakın burada CDN, Image Optimization, CSS, kritik CSS'lerimiz burada. Bakın burada kritik, önemli olan CSS'leri oluşturmuş. 21 tane CSS oluşturmuş. Ve buradan yayınlıyor. İlk açıldığında arkadaşlar sitemiz bozuk görünmüyor. Devam edelim. Font Display Optimization. Bu da önemli bir ayar. Şimdi Google Page Speed Test'te biliyorsunuz görünür web sitesindeki fontları görünür şekilde ayarlayın gibi bir ibare var arkadaşlar. Bu ayarı swap yaparsanız siteniz açıldığında yazı tipiniz öncelikli olarak tarayıcının varsayılan fontunu kullanarak açılıyor. Daha sonra sitenizdeki font ayarını yüklüyor. Ve bu şekilde daha hızlı siteniz açılmış oluyor. Yani bakın şurada girdiğimiz zaman bakın yazılar önce bir Arial gibi değişik bir fontta, daha sonra düzeliyor. İşte bunun sebebi de arkadaşlar swap özelliği sayesinde oluyor. JavaScript setting'de yine JavaScript dosyalarını küçültüyor. Bu küçültme işlemi nasıl yapıyor arkadaşlar? Burada JavaScript'te veya CSS'te boşluklarınız veya açıklama kısımları vardır. Slash yıldız yıldız şeklinde. O kısma işte o kodun ne işe yaradığını yazarsınız. Bu minify özelliği arkadaşlar o boşlukları ve açıklama bölümlerini siliyor, kaldırıyor ve küçültüyor. Kombine işte birleştiriyor yine aynı şekilde. Yine JavaScript'in default özelliği var arkadaşlar. Bunu kullanırsanız da yine hızda etkisi oluyor. Yine yüksek Pingdom, GTmetrix gibi alanlarda yüksek puan alıyorsunuz. Load inline JS ise arkadaşlar after DOM ready, yani after DOM ready demek HTML kodlarının bitiminden sonra JavaScript'in yüklenmesi demek. Şimdi ben bunu kullanmadım. Default dedim. Çünkü bunları denedim arkadaşlar. Çok şeyde bir fark etmedi açıkçası hızda. O yüzden bunu default olarak bıraktım. Optimization kısmında JavaScript ve CSS dosyalarının yaşam süresi, TTL süresini belirtiyoruz. HTML'i küçültüyor arkadaşlar. DNS Prefect Control, bu da DNS'in daha hızlı web sitemizin IP adresiyle domain ismimizin daha hızlı erişilebilir olmasını sağlıyor. Sorgu dizelerini kaldırıyor. Yalnız bunu yaparsanız reCAPTCHA özelliğini otomatik olarak zaten yapacak. Es geçecek, yani bunu açtığınızda reCAPTCHA çalışmaya devam edecek. Google fontları aynı anda eş zamanlı olarak yükleme seçeneği. Google fontu remove, kaldırma seçeneği arkadaşlar. Bunu açarsanız hiçbir şekilde Google fontları sitenizde çalışmıyor. Bu da WordPress emojilerini, hani o gülen surat vesaire, o tarz içerikleri kaldırmanıza yarıyor. Bu da NoScript etiketini kaldırmanıza yarıyor. Şimdi burada bu ayarları da kapattım ben. Yani bunların da yine dediğim gibi hızla ilgili çok fazla bir etkisini görmedim. Zaten Google fontlarını kapatırsanız fontlar evet bir hız sağlıyor ama fontlar görünmediği için de sitenin yapısı bozuluyor. Media setting, burası da önemli bir kısım. Lazy load image. Şimdi lazy load demek sayfalarınızdaki, biz içeriye sayfaya girdiğinizde
görünür kısımdaki resmi gösteriyor arkadaşlar. Alt kısımdaki resimleri yüklemiyor. Aşağıya doğru indikçe o resim görünmeye başladığı anda yüklemeye başlıyor. Şimdi teorik olarak güzel bir özellik. Fakat ben bu özelliği açtığım zaman sitede yavaşlamalar oluyor. Belki tema kaynaklıdır, bilemiyorum. O yüzden ben bunu kapalı tutuyorum arkadaşlar. Şimdi bu özellik siz denemeniz lazım. Yani temanızda açıp bir test edin. Eğer düzgün çalışırsa bu özelliği kullanın. Teorik olarak aslında siteyi hızlandırması gerekiyor bu özelliği. Şimdi bu özelliği off yaptığınız zaman aşağıdaki arkadaşlar bu ayarlar hiçbir işe yaramıyor. Onu söyleyeyim. Ama ben bu ayarları da anlatayım. Ne işe yarıyor? Responsive Placeholder, bu ayar arkadaşlar resim yüklenmeden önce resmin arka planında şöyle gri bir ya da siz ne renk isterseniz bir renk gösteriyor arkadaşlar. Lookup Cloud Generator, arkadaşlar bu özellik low quality image demek. Yani düşük kalitede resminizin bulanık bir görüntüsünü oluşturuyor. Onu da yine Quick Cloud üzerinden yapıyor arkadaşlar. Şuradan görebilirsiniz. Bakın burada resimlerin oluşturmuş bulanık bir yapısını. Resime doğru geldiğiniz zaman önce bulanık yapıyı gösteriyor hızlı bir şekilde. Daha sonra orijinalini gösteriyor. Bu da yine bir hız sağlıyor. Lazy Load iframes. Iframes içindeki yapıları da yine Lazy Load yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Iframes biliyorsunuz bir içerikte iframe yaparak, yani bir bölüm ayırarak başka bir içeriği o bölüm içerisinde göstermenize yarıyor. Media Exclude, arkadaşlar bu da hatalı, sorunlu medyalarınız, resimleriniz varsa sorun yarattığını düşündüğünüz. Burada arkadaşlar o resimleri ekleyebiliyorsunuz ve o resimleri hariç bırakabiliyorsunuz. Artık o Lightspeed o resimleri görmezden geliyor. Bu Media Settings altındaki ayarlarınızı hariç tutuyor arkadaşlar. İşte class, mesela class isimlerini burada hariç tutabiliyorsunuz. Gibi gibi burada hataları düzeltmek için kullanabilirsiniz. Localization, lokalleştirme anlamında, yani kaynakları, dış kaynakları sitenizden çalıştırmanıza olanak tanıyor. Gravatar, biliyorsunuz bu işte bir yerde yorum yaptığınız zaman resminizi vesaire bilgilerinizi tutan bir sistem var. Bunları cache'liyor arkadaşlar ve mesela yorum yaptıysa kişiler orada o alanların hızlı bir şekilde açılmasını sağlıyor. Şimdi ben Localization Resource, bu özelliği kapattım arkadaşlar. Çünkü bu özelliği açtığım zaman bu özellik ne yapıyor? Bu özellik işte Google hizmetlerini, işte Cloudflare olabilir, Google API'leri olabilir, İşte dışarıdan çalışan hizmetleri lokalden çalıştırmanızı yarıyor. İşte Google Map API olabilir. Ama ben bunu açtığımda arkadaşlar bazı scriptler çalışmadı dışarıdan gelen. İşte AdSense kodu olsun, bazı kodlar çalışmadı. O yüzden ben bunu devre dışı bıraktım. Hız anlamında da zaten bir performans farkı görmedim açtığım zaman. Tuning kısmında arkadaşlar burası da çok önemli. Burada CSS'leri devre dışı bırakarak, yani bozuk kısımları düzeltmenize olanak tanıyor. Şöyle anlatayım. Mesela girdiniz, örnek veriyorum, işte şurada bozuk bir alan var. Burayı incele yapıyorsunuz arkadaşlar. Şurada class ismini görüyorsunuz ya. Bu class ismini buraya attığınız zaman, CSS exclusive alanına attığınız zaman burada o class'ı hiçbir şekilde işlem yapmıyor. Özür dilerim, pardon. Burada CSS dosyasının direkt kendisini yazıyorsunuz arkadaşlar. O CSS dosyasını işlemden geçirmiyor. Class olarak da vardı galiba. Kritik CSS'leri yine buraya ekleyebiliyorsunuz. Class olarak yokmuş. Evet, bu şekilde o CSS dosyasını işlemlerden hariç tutabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi database kısmına gelelim. Database kısmında bu da database'inize bir temizlik işlemleri yapıyor. Clean all derseniz arkadaşlar buradaki bütün işlemlerin hepsini gerçekleştiriyor. Ne yapıyor mesela? Post revizyon, yani yazılarınızdaki revizyon, biliyorsunuz mesela yazılarda, makalelerde bir yazıyı kaydettiniz. Daha sonra üstüne bir değişiklik yaptınız. Onu revizyon olarak WordPress arka planda database'te tutuyor arkadaşlar ki daha sonra o revizyonlara geri dönüş yapabiliyorsunuz. Mesela benim 675 tane post revizyonum varmış.
Ben bunların tamamını silebilirim ve database'te bir yer açabilirim. Database'i küçültür. Bu gerçekten bayağı küçültüyor arkadaşlar bu arada. Ve database'inize de bir zarar vermiyor. Ama siz yine de bu işlemi yapmadan önce mutlaka sitenizi yedekleyin. Yedekleme her şeyden önce geliyor. Mesela işte silinmiş postlar var. İşte spam yorumlar var. Gibi gibi bunları temizliyor. Burada da arkadaşlar o dediğim revizyonun maksimum işte 5 revizyona kadar tutsun diyebiliyorsunuz. Veya revizyonu en fazla makale revizyonunu işte 10 gün eskiye dönük 10 gün revizyonu 10 günden fazla revizyonu silsin diyebiliyorsunuz gibi. Bu da tabii ekstra bir mesela DB optimize için kurduğunuz bir eklenti varsa onu da kullanmanıza gerek kalmıyor bu sayede. Crawler. Şimdi Crawler da güzel bir özellik. Çok güzel bir özellik. Şimdi bu ne yapıyor? Bu arkadaşlar dediğim gibi bu sayfalarınızın ön belleği temizlediğiniz zaman sayfalarınızı gezerek sayfalarınızın ön belleğini otomatik olarak oluşturmaya yarıyor. Şimdi bu ayarı kullanmak için önce şu Sitemap Settings'ten web sitenizin sitemap'ini buraya eklemeniz gerekiyor. Sitemap'i eklediğiniz zaman sayfalarınızı Lightspeed Cache otomatik olarak tanıyor ve burada sayfalarınızı geziyor. Burada da mesela gezdiği sayfaları falan hep göstermiş arkadaşlar. Mesela şurada bu sayfaları hep gezmiş, ön belleğe almış. Şimdi bu işlem yalnız şuna dikkat edin. Bu işlemleri yaparken sunucunuzun işlemci kullanımı %70, %80'lere kadar çıkabilir. O yüzden bu özelliği kapalı da tutmak isteyebilirsiniz. Sunucunuzun işlemcisi eğer düşükse. Burada arkadaşlar blacklist'e ekleyebiliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bu sayfayı yapma. Ön bellek için gezme diyebiliyorsunuz. Burada da blacklist'in listesi var. Genel ayarlarda da işte crawler'ı açıp kapatabiliyorsunuz. Simulation, Role Simulation bunu test etmedim, kullanmadım. Oturum açmış bir kullanıcı olarak taramak için simüle edilecek kullanıcı kimliklerini girin. Her satıra bir tane. Yani muhtemelen oturum açmış olan kullanıcılar için oturum açtığında ön bellekleri taramasını sağlıyor olabilir. Belki öyle bir özellik olabilir. Dediğim gibi buraya Sitemap eklemezseniz bu özelliklerin hiçbiri çalışmayacak. Ona dikkat edin arkadaşlar. Son olarak Toolbox kısmında Purge kısmında arkadaşlar ön belleği temizleme alanı burası. Burada tek tek ön bellekleri ayrı ayrı temizleyebiliyorsunuz ya da Purge All diyerek tüm ön belleği temizleyebiliyorsunuz. Purge Front Page derseniz mesela sadece ana sayfanızın ön belleğini temizler. Diğer sayfaların ön bellekleri kalır. Burada benim en çok kullandığım özellik şu. Purge URL özelliği. Mesela ben sadece projelerimiz kısmını yapabilirim. Buraya ekleyebilirim. Her satıra bir tane gelecek şekilde eklerim. Purge list dediğim zaman sadece o sayfaların ön belleğini temizler arkadaşlar. Şurada da gösteriyor. Import export işte biliyorsunuz ayarları export ediyor, dışarı alıyor ve daha sonra tekrar geri yüklemenizi sağlıyor. Şu şekilde bir config dosyası alıyor hızlı bir şekilde. htaccess arkadaşlar buradan htaccess dosyanızı düzenleyebiliyorsunuz. Ama burada da uyarıyor zaten. Şu alandaki diyor ayarları değiştirmeyin diyor. Çünkü bu alandaki ayarlar arkadaşlar Lightspeed Cache'in ayarlarının htaccess tarafındaki gerekli olan ayarlar. Bunları hiçbir şekilde değişiklik yapmayın. Yoksa düzgün çalışmayabilir. Heartbeat Control bunu da kullanmadım, test etmedim. Ama sanırım aralıklı olarak web sitesinin sağlık durumunu kontrol eden bir sistem olarak düşünüyorum. Heartbeat'i. Report kısmında arkadaşlar işte burada loglar var. Logları yapabiliyorsunuz. Mesela bir CyberPanel'den, Lightspeed'den yardım talebi istediğiniz zaman buradan logları gönderip sunucunuzdaki durumu buradan uzmanlar görüp inceleyebiliyor. Debug setting arkadaşlar bu da web sitenizde eğer sorunlar varsa Lightspeed ile ilgili bu sorunları çözmenize yarıyor. Bunu açarak ve logo açarak sorunları
Lightspeed Cache'i devre dışı bırakıp sorunları inceleyebiliyorsunuz. Burada da arkadaşlar yapılan işlemleri tek tek görebiliyorsunuz Logview'da. Beta testte de beta e, Lightspeed'in beta sürümleri geldiği zaman ilk olarak siz yüklüyorsunuz ve test edebiliyorsunuz ama bu beta sürümünü önermiyorum çünkü sorunlu olabilir arkadaşlar. Beta sürümünde test etmenizi gerekecek pek bir durum yok bence. Bu kadar Lightspeed Cache. Umarım işinizi görmüştür, faydalı olmuştur. Yorumlarınızı esirgemeyin. Her türlü sorunuzu çekinmeden yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplıyorum. Çok güzel de geri dönüşler oldu arkadaşlar. Yorum kısmında. Açıkçası sevindim yani böyle olmasına. Yani bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda yine video serisi şeklinde devam edeceğim zaten. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim.